Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde hardal sarı ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Daha önce 2 şiş olarak yapmış olduğum modelimi bu defa böyle 5 şiş olarak çalıştım. Çok güzel, çok şık, kolay bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyoruz. Sarı ipimiz ile 12 ilmek olarak. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek daha atıyorum. 12. Geri döndüm. İlk sırada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Artık geri dönüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkartıyorum. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında kolaylık oluyor diye tığım ile ilmek çıkartıp şöyle şişimi alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime aktarıyorum. Burada 4 ilmek oldu. 5 ve bir ilmek daha attım buraya, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5 ve hemen şu kenara girip bir ilmek de buradan çıkartıyorum, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geçtim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. 3. şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 4. şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi ilk şişimdeyim, artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmalarımızı sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımdan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenarım hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeği de bir sıra düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir sıra yapmıyoruz. Sebebi şu:
Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmekleri de yine düz öreceğim. Ve dördüncü şişimdeyim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra düz örmüş olduk. Evet, şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma yapacağız. Artırmalar yine aynı şekilde 2 ilmek örüp yapıyoruz. Şöyle bakın, 2 ilmek ördüm. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Sondan ikinci ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeği de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz. Artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Bu modelimizde sevgili hanımlar her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artıracağız. Ardından modele başlayacağız. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından modelde buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipime geçeceğim. Bu aşamada ilmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Artırma yapmayacağız artık. 15'er ilmek ile modelimize devam edeceğiz. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu buraya düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Hemen şuraya 2 tane düğüm atıyorum. Devam ediyorum. İlmeklerimin tamamını krem ile düz öreceğim. Henüz modele geçmedik. Model için alt zemin bir sıra ilmekleri krem ile örüyoruz. Evet. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de yani şurayı ilk başladığımız yere kadar krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelimize başlayacağız. Hanımlar, modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir kaydırmalı olarak aynı modeli uyguluyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelde birinci sıramız. İlk 2 ilmeğimi öncelikle krem ipimle ördüm. Ardından 2 ilmek sarı örüyorum. 1, 2. İlk 2'yi krem ördük. Ardından 2 sarı ördük. Modelin devamında 4 krem 2 sarı olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 4 krem 2 ilmek sarı. Tekrar 4 tane krem örüyorum. 2 ilmek sarı. İkinci şişime geçtim. İkinci sarı ilmeğimi buraya örüyorum. Devam ediyorum. Tekrar 4 tane krem 2 ilmek sarı. Yine 4 tane krem 2 ilmek sarı. 4 tane krem. 3. şişime geldim. Şu 3. kremim. Şu da 4. kremim. Tekrar 2 ilmek sarı örüyorum. Yine 4 tane krem. 2 ilmek sarı. Devam ediyorum. 4 tane krem. 2 tane sarı. 4. şişimden devam edeceğim. Şu 2. sarı ilmeğim. Tekrar 4 tane krem örüyorum. 3, 4. 2 ilmek sarı. 4 tane krem. 2 tane sarı. Ve son 2 ilmeğim krem. Modelimizde ilk sıramızı tamamladık. Tekrar ilk şişime geldim. Modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Krem ilmekleri krem ile örüyorum.
Sarı ilmekleri de sarı ile. Birinci ve ikinci sırada yapacağımız işlem aynı. Tekrar bakın 4 kremimi krem ipim ile örüyorum. 2 sarı ilmeğimi de sarı ipim ile. Modelimizin ikinci sırasını böyle tamamlıyoruz. Bakın ilk şişimizi ördüm. Diğer 3 şişimizde de ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Tekrar şu ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar ilk şişime geçtim. Bu sırada 3. sırası oluyor modelimizin. Bu sırada sarı ipimi kullanmayacağım. Krem ile devam ediyorum. Normal krem ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. Bu sarı olan ilmekleri örerken ipimi şişime 2 kere dolayıp öyle örüyorum. Şöyle. Burada maksat ilmek boyunu uzatmak. Bakın tekrar ikinci sarı ilmeğimi de yine ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. Aradaki 4 krem ilmeğimi normal örüyorum. Bu sarı ilmekleri örerken ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Şöyle. Tekrar aradaki 4 kremimi normal örüyorum. Bu sarı ilmeklerimi örerken ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Tekrar bakın ikinci şişimdeyim. Sarı ilmeğimi yine ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. Aralardaki 4'er kremim normal örülüyor. Bu şekilde. Yine sarı ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örerken krem ilmeklerimi normal örüyorum. Dördüncü şişime geçtim. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Sarı ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Krem ilmeklerimi normal düz örgü tekniğiyle örüyorum. Evet. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da düz ördüm. Böylece modelde 3. sırayı da tamamladık. Şimdi 4. ve sonuncu sıramız, modelimiz bu sırada şekillenecek. Yine sarı ipimi kullanmıyorum. Bakın şurada 2 tane düz ilmeğim var. Bir de 2 kere doladığım ilmeğim var. Bunu açıyorum hanımlar. Bakın bu ilmeği uzattım. Şimdi ilmekleri yer değiştireceğim. 2 düz ilmek ile uzattığım ilmeği şöyle yer değiştiriyorum. Burgu tekniği. Burada uzattığımız ilmek önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Sırasıyla bu uzun ilmeğimi, ardından da 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bakın şu ilmeğimi tekrar açıyorum. 2 kere doladığım ilmeği. Bunu da solundaki 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Şöyle. Bakın. Yine bu uzun ilmek önden gelecek şekilde, diğer 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde yer değiştirip sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz örüyorum. Hemen ikinci modeli yapacağız. Bakın 2 düz ilmeğim var. Bir de şuradaki uzattığımız ilmek. Yine uzattığım ilmek ile bu 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Önce uzun ilmeği, sonra da 2 düz ilmeğimi ördüm. Sonra tekrar bu ilmeğimi açıyorum. Bakın uzadı. Bunu da solundaki 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Şöyle. Burada da önce bu 2 ilmeği, sonra da bakın gelişine göre bu uzun ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelimizi de oluşturduk. Bakın bu şekilde şeklimiz ortaya çıktı. Hani model daha kendini ördükçe gösteren bir model. Hemen bir diğer modelimize başlıyorum. 2 düz ilmeğim var. Bir de şöyle ilmek. Bu ilmeği açıyorum. Hemen sağındaki 2 düz ilmek ile yer değiştirip sırasıyla bunları düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Burada da yine aynı işlem. Bu ilmeği açıyorum önce. Bunu da solundaki 2 ilmek ile şöyle yer değiştiriyorum. Şöyle. Bu uzun ilmekler önden gelecek şekilde yer değiştirme yapıyoruz. Model düzgün düşsün diye. Tekrardan bakın bu 2 ilmek ile şu ilmeği açtım. Yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Yine şu ilmeği de açtım. Bakın ikinci sarı ilmeğin üstündeki ilmeği. Hemen bunu da solundaki 2 krem ile yer değiştirip yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde. Model böyle kuruluyor hanımlar. Bu uzattığımız ilmekleri, yani bir önceki sırada 2 kere şişimizi 2 kere dolayıp ördüğümüz ilmekleri açıyoruz. Sağındaki ve solundaki 2'şer ilmekle yer değiştirerek örüyoruz. Tek dediğim gibi detay şu. Bu uzattığımız ilmekler önden gelecek şekilde. Bakın şu an yaptığım gibi. O düz ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değişikliği yapıp sırasıyla bunları düz olarak örüyoruz.
Şöyle. Üçüncü şişimize geldim. Aynı modelimi burada da kuracağım. Bakın ilk 2 ilmeğim düz. Bu ilmeği açtım. Bakın şöyle yer değiştiriyorum. Önce bu ilmeğimi düz ördüm. Ardından 2 düz ilmeğimi. Tekrar uzattığım ilmeği açıyorum. Bunu da solundaki 2 ilmek ile yer değiştirerek örüyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde modellerimi kuruyorum. Modelin 4. sırası bu. 4. sırada model şekilleniyor. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar kuracağız hanımlar. Tek fark şu, kaydırmalı bir model. Kaydırmalarında nasıl yapıldığını hemen sizlere anlatacağım. İkinci modeli kurarken bakın bu 2 ilmek ile uzun ilmeği yer değiştirip sırası ile düz ördüm. 4. şişime geçtim. Buradaki bakın ilmeği açıyorum. Bunu da hemen solundaki 2 ilmek ile yer değiştirip sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Devam ediyorum. Burada 2 ilmek var. Uzattığım ilmek ile birlikte yer değiştirip düz örüyorum. Bakın bu ilmeğimi de açtım. Bunu da hemen solundaki 2 ilmek ile yer değiştirip düz örüyorum. Evet, artık son modeli de yapıyoruz bu şekilde. Hemen 2 ilmek ile yer değiştirip sırasıyla ilmeklerimi düz ördüm. Evet, modelin 4. sırasını da bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi ikinci modelimize geçeceğiz. 4 sıradan oluşan modeli tekrarlayacağız. İlk modelimizi yaparken ilk 2 ilmeği krem ipimizle örerek başlamıştık. Ardından 2 sarı 4 krem diye devam etmiştik. İkinci modeli yaparken 1 ilmek sarı örerek başlayacağım. Devamında 4 krem, 2 sarı, 4 ilmek krem, 2 sarı, 4 krem, 2 sarı olacak şekilde devam edecek. İlk modele dediğim gibi 2 krem örerek başlamıştık. İkinci modelimizi kurarken, yani şu aradaki şu modeli kurarken 1 sarı ile başladık. Devamında 4 krem 2 sarı 4 krem 2 sarı şeklinde ördük. Bakın en son buraya 2 krem örmüştük. İkinci şişimize de 2 krem daha öreceğiz. 4 olacak. Devamında 2 sarı devam edecek. Diğer 3 şişimizi de 4 krem 2 sarı örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramızı yapacağız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sarıları sarı ile, kremleri de krem ile. 1 sarı 4 krem. Devamında 2 sarı 4 krem. Tekrar 2 ilmek sarı 4 krem. Bu şekilde ikinci sıramız devam ediyor. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimizi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. Sarı ipimi kullanmayacağım. Krem ile öreceğim ilmeklerimi. Bu sarı olan ilmeklerimi yine ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Aralardaki 4'er kremimi normal düz örüyorum. Sarıları ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Bu şekilde 4 kremimi normal düz örüyorum. Bakın sarı ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Kremlerimi normal düz örüyorum. 3. sıramızda bu. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet, 3. sıramızı tamamladım geldim. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayız. Yine bakın model şekilleniyor. İlk ilmeğimi 2 kere dolamıştım. Bunu açıyorum. Bunu hemen solundaki 2 düz ilmek ile yer değiştirerek örüyorum. Bakın bu açtığım uzun ilmek önden gelecek şekilde. Diğer 2 düz ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Bunları düz örüyorum sırasıyla. Ardından bakın hemen burada 2 düz ilmeğim var. Bir de uzun ilmeğim var. Bunların ikisini yine yer değiştiriyorum. Yine bakın uzun ilmek önde. Diğer 2 ilmek arkada, sırasıyla düz ördüm. Tekrar bakın şu ilk ilmeğim. Bunu uzatıyorum. Açtım. Solundaki 2 düz ilmek ile yer değiştirip şöyle düz olarak örüyorum ikisini. Uzattığımız ilmekleri sağındaki ve solundaki 2 ilmek ile yer değiştirerek örüyoruz. Hemen bakın burada 2 düz ilmeğim var. Şu ilmeğimi de açıyorum. Hemen bu ilmekleri birbiriyle yer değiştirip bunları sırasıyla düz örüyorum. Bakın şu diğer ilmeğimi de açtım. Bunu da hemen solundaki 2 düz ilmek ile yer değiştirip sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz
örüyorum. Bakın diğer şişimizde de şu 2 ilmek, bir de uzattığımız ilmek, hemen onları yer değiştirip o şekilde düz öreceğiz. 4. sıramız da buydu. Diğer 3 şişimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet, diğer 3 işimi de ördüm geldim hanımlar. 4 sıradan oluşan 2 modelimizi böylece tamamlamış olduk. Şimdi 3. modeli kuracağız. Hanımlar, birinci model, bakın şöyle göstereyim. Birinci model, 3. model, 5. 7. model aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekil yapılırken ikinci model, 4. model, 6. modelde aynı hizada, aynı şekilde, aynı sayılarla yapılıyor. İlk modeli nasıl yaptıysak üçüncüyü de öyle başlayacağız. İlk 2 modeli krem ile öreceğiz. Yanına 2 sarı, devamında 4 krem 2 sarı, 4 krem 2 sarı diye bu şekilde kuracağız. 4. modeli de yine ikinci model ile aynı şekilde yapacağız. Ben patiğimin ön bölümüne toplamda 7 tane model yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü sevgili hanımlar tamamlayalım. En son dediğim gibi ben 7 model yaptım ama belki siz buraya 6 model yaparsınız. Belki 8 model yaparsınız. Yaparken mutlaka ayağınıza bir giyin hanımlar. Ayağınızın ön bölümüne patiğinizi giyin, deneyin. Bilek bölümüne kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Ardından bilek bölümünde buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 7 tane modelimi yaptım ve geldim en son 7. modelimin 4. sırasını ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim. Krem ipimi kullanmıyorum. İlmeklerimi sarı ipim ile öreceğim. Artık krem ipim ile devam etmeyeceğim. Krem ipimizin ucunu kesip arkaya düğümleyebiliriz. Devamında sarıyı kullanacağım. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi sarı ipimizle bir kere örüp dolanacağız. Ardından bir kere daha dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi ördüm. Krem ipimi de kestim. Ucunu arkaya düğümledim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında bakın, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Evet, bilek ayrımını yaptık. Şimdi hanımlar, patiğimizin şu bilek kenarlarına, yani bakın tam olarak şuralara 8'er ilmek haroşa öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu bilek kenarındaki, bakın ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz ördüm. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Şu an tabandayım. Tabandaki ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar ilk şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Tam bu ortada bilek ayrımı yapmıştık. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu da düz öreceğim. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeğim düz örülecek. Bu şekilde hanımlar, bilek ayrımına kadar geldim şuraya. Ardından geri dönüyorum. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşa düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de bakın arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz.
Bu şekilde. Şimdi bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Bakın şu tam ortada bilek ayrımı yaptığımız yer var. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, bilek ayrımına geldik, geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Şimdi ön yüzdeyim. Yine ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için devamındaki şu ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğim. Böyle devam edip gidecek. Hanımlar şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarında bakın birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza ölçerek yapın. Arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçerek yaparsanız ayağınıza patiğiniz tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın hanımlar, şu bölüm genişledi. Bu bölüm genişlediği için 4 şişimdeki 15 ilmeğim bakın dümdüz duruyor. Şöyle tek şişte topladım. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sol tarafa aktardım hepsini. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim şimdi. Şu 9. ilmeğim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmekte öndeki kesini keserek örüyorum. 25 ördüm, 26'da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyoruz. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buralardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm, sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bakın burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 ilmek örüp 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. İlk başta sol kenara 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 26 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Şimdi topuğu kapatacağız. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Burada tığ kullanacağız. İlk kesimimiz şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini bir topladım. Diğer kesimlerde şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve
İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Tek taraflı bir kesim şekli bu. Bu şekilde hanımlar, kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü bir toplayıp 2 tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Bakın, arka ilmek yerlerine girerek şöyle. Bir de zincir tekniğiyle tekrar burayı sıkılıyorum sağlam olsun diye. Şöyle. Evet, patiğimiz bu kadardı. Bakın, topuğumuz şöyle hanımlar. Ayağı giyilince zaten şöyle açıyor. İzi bile belli belirsiz. Patiğimiz bu kadardı. Görüntü itibariyle modelimiz bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok şık, çok güzel. Çeyiz içinde çok uygun, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte patiğimizin duruşu, yandan görünüşü. Diğer kenarımız, bakın, topuk kesimini burada gerçekleştirmiştik. Tabanımız, patiğimizin arkadan duruşu. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.